Merhaba oyun severler. Kanalımın yeni oyunu Futbol Manager 2026'dan sizlere selamlar olsun. Evet, taktik videomla karşınızdayım. Şöyle bir bakalım. Son maçı bir beraber izleyelim. Bayağı da güzel arkadaşlar. Cidden oyun grafikleri olsun, oyun olsun bayağı hoşuma gitti. Şöyle önemli anları sadece spor yapalım, gol izleyelim. Çünkü çok fazla uzayacak yoksa. Oradan buraya geldik. İlkay, hocam penaltı. Kabul etmedim oradan. Bir daha bakayım. Attın oğlum bu. Vur lan Sara. Hey gol be. Golle başladı. Gabriel Sara. Ben ya niye iptal edemem bak görüyor musun? Dönen top. Gabriel Sara verdi. Aldı. Burada Silva'nın güzel görüşü. Sara'nın mükemmel şutu. Defansa da çarpmış. Güzel. Gol iyidir abi boşver. Defansa çarptım. Orta Sara be. Evet. Torreira, Boye, iyi orta gol getir hadi oğlum. Boye'nin ortası. Osimhen! Oldu mu? İşler oldu orada. Gol inceleniyor. Gol geçerli. Evet, Osimhen'in golü. Sacha Boye. Boye'nin ortası. Abi ben futbol menajer mobil videosu da çekiyorum tabii taktik videoları. O nerede bu nerede ya? Şunun güzelliğine bak. Evet. Osimhen'in kafayla zaten onu. Değil mi? Onana'yı öldüremedik. Yine Muçi. Ülkeden Batagov, Felipe Augusto o da güzel transfer patlattı Zenit'e. Para kazandıran Trabzon'un transferleri ise bu seneki mükemmel abi transfer yani yaptığı Sane dizerek gitti. Sane. Bu sene bakalım Galatasaray Sane'den çok umutlu. Neler olacak? Siz inanır mısınız arkadaşlar Sane'nin bu sene sağlam işler yapacak. Ben ilk sene mesela Sane'yi beğenmedim. Hani o Manchester City'de olsun Bayern Münih'teki Sane ile alakası yok. Ben Ankara Gücü taraftarı olarak her takımı izliyorum. Ee, dediğim gibi abi şurada çok güzel pazar yolladı. İki tane yoğurt bir de yumurta al dedi ve topu kaleye yolladı Sané. Ona yardım at şimdi takımda. Verdin Osimhen'e Hosan'a kıyak geçsen ona geç. Evet. Burada tabii oyun bak oyuncu rolleri de çok bak Sanchez hemen dibinde bitti görmüş olduğunuz gibi. Bu roller çok önemli. Dikkatli dinleyin de çok Barış Alper kazma ya. Barış Alper kazması. Yani bu kadar kuvvetli, bu kadar güzel olup da son hamle yapaması kötü. Sahneye bir kaleci oradan ha. Aynen. Bingo. Jakobs. Çok güzel bir pas. Barış Alper. Vur. Osimhen'in vurdu lan. Vur. Ha kaleci ona. Ne oldu? Offside mi? Bizimkiler evet artık burada maç bitti. Ve 3-0 Fatih Tekke'yi mağlup ediyoruz arkadaşlar. 96 gol attık, 31 gol yedik. Çok fazla ofansif oynadık. Attık yedik. Maç başına bir gol yemişiz. Sıkıntı yok ama 96 gol çok güzel bir gol sayısı. Bize en yakın Fenerbahçe'ye 29 gol fark atmışız sırf buradan. Yani avarajda zaten yani bayağı abi 65'e 26 toplayıp çıkartmıyorum bile arkadaşlar. Evet, tamam burada. Osimhen 48 golle gol kralı arkadaşlar. 48 gol bak. En çok asist o şey ne o Sara. Görüyorsunuz bak. Galatasaray tüm kulvarları zaten paramparça etti. Hemen bir bireysellere geçelim. Böyle bakalım neler Osimhen. Böyle Şampiyonlar Ligi dahil arkadaşlar. 47 maçta 58 gol, ligde 31 maçta 48 gol. Osimhen lige çok ağır harbiden. Şöyle bakalım 5 gol 11 asiste 30 maç oynadı. Barış Alper Şampiyonlar Ligi dahil 10 gol 18 asisti var. Forvet attı. Leroy Sané'ye gelelim hemen. Leroy Sané'mize geldiğimizde şöyle geldik. 8 gol 9 asist. Ligde toplamda da 12 gol 17 asisti var bizim bu sezonumuzda arkadaşlar. Gabriel Sara hemen şöyle bakalım Sara'ya. 7 gol 14 asist. Ligde toplamda da 14 gol 18 asist 32 gol katkısı var 50 maçta. Olsa da ki özellikleri bayağı iyi. Yani fiziksel özellikleri kötü olsa da kendi teknik özellikleri bayağı yüksek olduğu için zihinsel özellikleri yüksek olduğu için full oynattım. O da 5 gol 9 asistle toplamda da 10 gol 12 asistle de güzel bir katkı verdi bize. Yine evet, Jakobs toplamda 1 gol 8 asist Sayın Şabayev'e
Sacha Boey toplamda 7 asist yaptı. Golü yok ama asist 7 katkısı var. Bu arada toplamda da 7.3 ile oynamış. Ya Boey harbi verilen vazifeyi göreviyle yapmış. Burada gizli golcülerimizden Sanchez 2 golle, kritik maçlarda attığı gollerle, kapalı maçlarda attığı gollerle öne çıktı. Singo da burada 2 gol 1 asist ve toplamda 3 gol 2 asistle. Evet arkadaşlar, taktiğimize gelecek olursak. Kaleci bakın, top bizdeyken, top sahibi bizken, tamam, bak burası çok önemli. Top sahibi bizken burada 2 tane kanat bekimiz var. Görüyorsunuz. 2 tane kanat bekimiz var. 2 tane ayağı iyi stoperimiz var. Pasla oynayan stoperlerimiz var. Ve buralarda da şöyle bakalım. Kanat bek şurada bastık. Bakın burada oyunda bir top bizdeyken bir de top rakipteyken roller var. Top bizdeyken arkadaşlar görüyorsunuz, bak geldik. Daha fazla hücuma çıkmasını istiyoruz zaten burada. Kanat bekimizin. Burada geniş alanda, bakın oyun alanı, geniş alanı seçin. Tamam mı? Top rakipteyken bak daha sıkı markaj. Topa müdahale daha sert. Bu şekilde. Hem sağ bek hem de sol bekte aynılarını işaretleyeceksiniz. Burada da yine aynı mantık arkadaşlar. Burada şöyle geldik, bakın ayağı iyi stoperde, ikisinde de aynısını yapacaksınız. Şöyle buraları ellemeyin. Ama top rakipteyken kısmı bakın daha az pres, sıkı markaj, topa müdahaleler sert. Bakın topları hiç bırakmadık bile Trabzon'a. Bu şekilde iki stoperinizi de ayarlayın. Evet, burada gelecek olursak arkadaşlar, orta sahada ofansif oyun kurucu olarak İlkay'ın özellikleri zaten görüyorsunuz. Bayağı iyi. O yüzden onu seçtim oraya. Bakın ara topları falan gösteriyor. Burada da seçmiş olduğumuz özellikler neler arkadaşlar? Bakın daha çok şut çekmesi, daha fazla hücuma gitmesi. Bunlar mutlaka ikisi aktif olmalı. Top rakipteyken bakın daha sıkı markaj, topa müdahaleler orta seviyede olsun. Daha bakın preste daha sık zaten kendisi aktifte duruyor. Yine burada Torreira'ya gelecek olursak arkadaşlar, şöyle bakın geniş alanda oynayan merkez orta saha. Bu şekilde geldiğinizde biz Torreira'da ne yaptık? Bak, geniş alanı zaten kilitlemiş. Biz hücuma katılmasını istedik ay sıradan olarak. Ama top rakipteyken de mesela ben buraları sabit bırakmışım. Burada hata yapmışım ama burada aslında Torreira'nın daha sık markaj pres yapması lazım ve topa hamleleri de sert. Bu şekilde olmalı. Ben buraya atmamışım, özür dilerim. Bu şekilde, ama buna rağmen biz 96 gol attık. Bu şekilde yapın, daha faydalı olur. Kanat forvetlerim ikisi de aynı işte olduğu için ben şöyle bir tanesi size göstereyim. Bakın dış kanat forvet ikisi de Barış Alper'de de bakın özellikleri görüyorsunuz. Sané'nin özellikleri buralar, bakın burada seçtiğinizde buradakiler çok önemli. Buradaki özellikleri yatkın oyuncuyu seçin. Talimatlarda bak, burası zaten hücuma çıkıyor. Bakın arkadaşlar, burayı daha fazla şut atan oyuncu yaptık ki sahneyi gördünüz. Burayı sabit bırakın ama ben burada şöyle şunu da tavsiye ederim. Biraz yoruluyor ama presi şiddetli yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. İki kanat oyuncusunu da aynı şekilde yapın. Evet, Gabriel Sara da burada serbest oyuncu rolündeydi. Onda da bakın şöyle daha fazla hücuma çıksın diye işaretledim. Daha fazla şut çeksin diye işaretledim. Top rakipteyken bunu da yine şöyle daha sık markajda bırakın, bakın önde pres yapmalı. Ben orayı da büyük ihtimalle oyun içinde o etkiledim, pardon tıkladım ama burada nedense olmamış. Evet, siz bakın şöyle biraz daha bu şekilde kullan arkadaşlar. Adam markacı falan yapmasın. Osimhen'e geldiğimizde fırsatçı golcü rolünde. Zaten burada daha fazla şut atacak. Onu etkileştirin. Rakip bak daha sıkı pres yapıyor Osimhen ilerideyken ve kaptığı toplarda çok fazla değerlendirir ki Osimhen'in gerçek özelliği de bu şekilde. Evet, bireyselleri zaten incelemiştik arkadaşlar. Burada oyun sistemi, bakın kanat sistemini seçeceksiniz mutlaka. Kanat sistemi oyun anlayışımızda Türkiye Ligi'nde deplasmanda, evde hep hücum ağırlıklı olacak. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplere karşı sadece tüm takımın o içeriği aynı olacak. Sadece burada pozitif futbolu ya da dengeli futbolu seçtiğinizde daha fazla etkiler. Ama ben mesela Real Madrid'i 2-1 yendim ve pozitif futbol oynadım. Arsenal'le 3-3 berabere kaldım. Yine pozitif futbolla oynadım. Deplasmanda Villarreal'le hücum oynadım. 4-2 yenildim. Kendi evimde 2-1 yendim ama pozitif futbol sayesinde de o da evdeyken maalesef hücum Şampiyonlar Ligi'nde bu takım için uygun değil. Ama Süper Lig'de rahat rahat gol yağdırabilirsin. Evet. Benim oyunumun ilk videosu 4-2-3-1 taktiğiyle Galatasaray adına. Kendi bakın, benim oyunda zaten çok fazla deneyimim, tecrübem var. Sizler için mükemmel taktikler yapacağım.
Kariyer istiyorsanız kariyerler de açalım. Mesela Ankara Gücü kariyeri. Ankara Gücü'nü eski şaşalı dönemlerine getirip Süper Lig'de şampiyon olup da Şampiyonlar Ligi'de kovalayabiliriz kariyer olarak. Ve tabii ki taktik videolarında devam edecek. Bu Galatasaray için çok uygun bir taktik. Galatasaraylılar çok rahatlıkla bu taktiği bu şekilde kullanabilir. Burada size tavsiyem Torreira. Bakın burada da top rakipteyken kısmı var. Buradaki rollerde şu şekilde arkadaşlar. Şöyle iki tane kanat forvet, bir tane ofansif orta saha. Bakın burada da presçi orta saha rolüne geçiyor İlkay ve burada da merkez orta saha oluyor. Direkt Neo Torreira. Beklerimiz ne yapıyor? Bak standart beke düşüyor top rakipteyken. O kanat oyuncularımız kanat oyuncusu oluyor. Bak daha demin neydi? Dış kanattı. Savunmadayken de kanat oyuncusu oluyor. Bu şekilde defansa da yardım ediyorlar arkadaşlar. Burada mesela forvetimiz de oluyor. Takipçi forvet rolüne geliyor. Top kimdeyse onu takip ama top sahibiyken de rollerimiz önemli ve değerli. Like at, abone ol. Sıradaki taktik Fenerbahçe'nin kadrosuna göre uygun olan taktik mi? Beşiktaş'ın kadrosuna göre, Trabzon'un kadrosuna göre olan mı? Ya da başka bir takım seçiyorsanız seçin. Ben o kadroya en iyi uygun taktiği yaparak sizlerin karşısında olacağım. Hamza Yazı zaten herkes bilir. Futbol Menajer Mobil'de. Futbol Menajer'de de yıllarca vardım ama çok fazla bilgisayar başlarında zaman geçirmek istiyordum. Ama eski günleri şunu önce keyfini aldım. Kesinlikle 2026'da varım. 2027'de olacağım. Abone ol. Beraber maceralara devam edelim. Kendine dikkat et. Hadi eyvallah.